Merhaba, ben Emin Güneş. Bugün Gossip'le beraber kutudaki soruları cevaplayacağız. As'ile, Melheş, Aylago, Bibat. Eskiden hayvan oyuncaklarınla oynar, hatta onlardan kendi küçük futbol takımı kurardın. Bize peluş oyuncaklarına verdiğin birkaç ismi söyler misin ve hala seni duygulandıran bir çocukluk anını paylaşır mısın? İsimlerini hatırlamıyorum oyuncaklara verdiğim ama bir tane ufak film vardı. Oyuncak fil. Yurt dışından, Almanya'dan halam getirmişti. Onunla hep böyle futbol oynardım. Onu çok severdim. Geceleri yatarken de ona sarılırdım. Beni duygulandıran çocukluk anım, ufakken böyle plastik ufak bir motorum vardı, 3 tekerlekli. Evin içinde hep ona binerdim. Bir kere ablam benden habersiz ona binmişti ve benden büyük olduğu için de motorunu taşıyamamış, kırılmıştı. O gün çok ağlamıştım. Bir sonraki gün babam benim üzülmeme kıyamayıp bana bisiklet almıştı. Onu hiç unutmam. Güzel bir anıydı benim için. Üzgün hissettiğinde gözlerini kapatıp derin bir nefes alarak kendini sakinleştiriyorsun. Hala bazen ChatGPT'den destek alıyor musun ve ChatGPT'ye sorduğun en garip şey neydi? Destek almıyorum ChatGPT'den. Çünkü çok fazla sevmiyorum. Bana bir şeyleri öğrenmenin en kolay yolu olarak geliyor. O yüzden böyle hani çok bilmediğim veya zorlandığım bir konu olursa ChatGPT'den o zaman destek alıyorum. En garip şey neydi ChatGPT'de sorduğum? Valla genellikle ilaçların ne işe yaradığını soruyorum ya. En çok onun için kullanıyorum. Hayatında aşkın eksikliğini hissettiğini söylemiştin ama Mısırlı hayranların seni ideal erkek olarak görüyor. Mısır'daki hayranlarına ne söylemek istersin ve senin için ideal bir kadın nasıl biri? Mısır'daki hayranlarıma ne söylemek isterim? Öncelikle Mısır güzel bir ülke. Bir defa gelmiştim. Sanırsam bir 5-6 gün kaldım. Şarm El Şeyh'e gelmiştim. Çok güzel bir tatil yapmıştım. Oradaki yerleşim bölgesi çok güzeldi. Ondan sonra safari turu yaptık. Eğlenmeye birkaç yere gittik. Otelimiz çok güzeldi falan. Çok keyif almıştım. O yüzden şu andaki işimizin orada yayınlanması ve orada bir hayran kitlemizin olması tabii ki de bizim için çok güzel. Belki bir kere daha gelebilirim Mısır'a. Sevmiştim çünkü. İnşallah. İdeal kadın benim için nasıl birisi? Ben bu konularda birazcık zor bir insanım. Hani birisine karşı çok kolay kolay bir şey hissedemem. Ama hissettiğimde de çok yoğun duyguları hissederim. Yani fiziksel özellik olarak sanırsam renkli gözlü kadınlar bence benim için bir tık daha önde diyebilirim. Çok da derinlere girmeyeyim. Bir kızı etkilemek istediğinde gözlerini ondan ayırmadığını söylemiştin. Şimdi farklı kız tiplerini tavsiyene ihtiyacımız var. Bunun için erkeklere nasıl bir tavsiye verirsin? Kitap kurdu, zamanının çoğunu kitap okuyarak ya da kafede kitapla geçiştirir. Güzel bir kitap araştırıp o kitapla ilgili o kişiyle bağlantıya geçerdim. Soru sorardım, okudun mu derdim. Öyle bir yerden girerdim tanışmaya, öyle çalışırdım. Süper hayran, aşırı hayran ve tüm hesaplarını takip eder. Zaten bana hayransa, tüm hesaplarımı takip ediyorsa onu tavlamak zaten çok kolay olur. Sosyal kelebek, dışa dönük, partileri sever ve hep arkadaşlarıyla. Ben de sosyal bir insan olduğum için gece hayatında çok kolay tanışabilirim birisiyle. Çünkü içine kapanık ve korkak birisi değilim. Birisini beğenirsem direkt yanına gidip tanışırım. O yüzden bu da benim için çok kolay olurdu. Fitness tutkunu, sürekli spor salonunda sağlığına çok dikkat eder. Bunda da spor salonunda gördüysem fiziğin çok güzelmiş deyip ne zamandır spor yapıyorsun deyip oradan iletişime geçerdim. Bu da kolay olurdu. İnsanları gerektiğinde hayatından çıkarıyorsun ama affetmekten de vazgeçmiyorsun. Seni birini anında hayatından çıkarmayı itebilecek en büyük turn off nedir? Bu başarıyı hak ettiğine inanıyorsun. Peki şöhretten önceki hayatında en çok neyi özlüyorsun? Yani yakın arkadaşımsa eğer bu kişi beni kıskanıyorsa ve arkamdan konuşuyorsa herhalde o zaman hayatımdan çıkartıp affetmezdim ya. Şöhretten önceki hayatında en çok neyi özlüyorsun? Valla bir şey özlemiyorum çünkü değişen bir şey olmadı ya. Yine aynı şekilde hayatıma devam ediyorum. Aynı arkadaşlarımla görüşüyorum. Aynı hobileri, aynı aktiviteleri yapıyorum yine. Herhangi bir değişik bir şey yok. Bir araştırmaya göre ela gözlü insanlar ilişkilerde korumacı olur. Üzgünken yalnız kalmayı tercih eder ve genelde mavi ya da ela gözlü kadınlara ilgi duyar. Bu sana ne kadar uyuyor? Wow, nokta atışı olmuş. Gerçekten doğru. Yani ilişkilerde çok korumacı olan tarafımdır. Üzgünken yalnız kalmayı, evet, içime kapanmayı severim veya buna ihtiyaç duyuyorum. Genelde mavi ya da ela gözlü kadınlara ilgi duyar. Gerçekten de öyle bu arada. Az önceki soruda da sormuştum, renkli gözlü insanlar beni daha fazla çeker diye. %100 uyuyor. Bunu nereden biliyorlar? Biz biliriz. İngiliz kraliyet ailesiyle çalışan bir hayranı sana DM'den evlilik teklifi etmişti. Şimdi şu durumları oku ve hayranların bunları yapsaydın ne yapardın söyle. Bir hayran izinsiz şekilde telefon çıkartıp seninle fotoğraf çekmeye çalıştı. Okey, yani böyle çok sert bir tepki vermezdim. Bir hayran imzanı dövme yaptırmak için eline imza atmanı istedi. Bunu yapmazdım
yapmazdım herhalde ya. Yani bu çünkü büyük bir şey. Yani böyle bir şey yapsın istemezdim açıkçası. Bir hayranın sen randevudayken seni gizlice çektiğini fark ettin. Buna kızardım, sinirlenirdim. Çünkü özel hayatımı ihlal ettiği için sert bir tepki verirdim buna. İnsanların senin hakkındaki en büyük yanlış düşüncelerinden biri kibirli olduğun. Sence insanlar neden böyle düşünüyor? Ve hakkında duyduğun seni güldüren başka bir söylenti ne? İnsanların beni kibirli olarak düşünmesi bence dışarıdan çok yakışıklı ama soğuk gözüken birisi olduğum için. Ben öyle herkesle çok çabuk samimi olabilen bir insan değilim. Sıcakkanlıyımdır. Ama birisiyle ilgili yakınlığımı belli edebilmem için o kişiyi gerçekten sevmem, onunla vakit geçirmem gerekiyor. Sevmediğim birini de direkt anında belli ederim. O yüzden dışarıdan insanlar benimle ilgili böyle yorumlar yapabiliyor. Buna alıştım artık. Hakkında duyduğun seni güldüren başka bir söylenti ne? Güldüren değil de yani genellikle hep egolu, kibirli. Bunları çok duyuyorum. Normal oldu artık benim için. Fark etti ki birçok hayranın senden Mısır lehçesindeki kelimeleri hecelemeni istiyor. Şimdi bu kelimeleri heceleyip anlamlarını tahmin etmeye çalış. Bahe boko. Anlamlarını nasıl tahmin edeyim? Günaydın. Ya şöyle yapayım o zaman size. Habibi kelimesini biliyor musun? Sevgili. Behebbuku sizi seviyorum demek. Habebti. Evet. Habibti de az önce dedim. Habibi'nin bir değişik versiyonu. Aynen kızlara denilen sevgilim. Ha, okey. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aynen öyle doğru. Ahlan ve sehlan. Ne demek ya ehlen ve sehlan? Hoş geldin. Çok iyisiniz. Mısırlı hayranlarıma mesaj olarak ne söylemek isterim? Öncelikle İstanbul'u gezmelerini tavsiye ediyorum onlara. Türk işleri izlemeye devam etsinler. Çünkü Arap ülkelerinde özellikle Türk işlerin çok fazla yayınlandığını görüyoruz. Ve buralardan çok fazla takipçiler, işte hayranlar falan oluyor. Bizi izlemeye devam etsinler. Tamam. Şagayal. Bu bölümde Mısır'dan bazı kamu figürlerini bir araya getirdik ve onların mesleklerini, görünümlerine bakarak tahmin etmeni istiyoruz. Hazır mısınız? Hazırım. Allah Allah. Yani bu kim olabilir? Bence oyuncu kesinlikle değil. Şarkıcı da değildir. İpucu var mı? Aslında şu kesin değildir dediğinizdendi. Allah Allah. Evet. Oyuncu mu? Aynen. Adı Ahmed El-Avadi. Ahmet. Evet. Aa bak. Mesela bu oyuncu olabilir. Değişik bir tarzı var çünkü. Şöyle diyeyim o zaman. Araba sürme sahnelerinde, tehlikeli Dublaj. araba sürme sahnelerinde o kullanılıyor. Araba yarışçısı gibi bir şey. Anladım. İyiymiş. Amr Mogayver. Bu abla şarkıcı olabilir. Değil. Modacı olabilir mi? Değil. No. Bence televizyonla ilgili bir şey yapıyor. Dansçıymış. Dansçı mıymış? Adı Dina. Dina. Sporcu. Değil. Avukat. Değil. İş adamı. Doğru. İş adamı mı? Çok doğru. Aslında ilk başta iş adamı diyecektim ama böyle birazcık vücudu çok Evet. fazla iri olduğu Evet. için sporcu diyeyim dedim. Adı Ahmed Abu Ah. Heşime. Ahmet Ebu Heşime. Şoplu gibi sanki. Şarkıcı mı? Değil. Oyuncu. Doğru. Doğru Oyuncu. mu? Esma Esme Gelal. Gelel. Gangster. Rapçi. Too late. Tulit. Oyuncu bu kesin. Doğru. Mısır'ın en meşhur oyuncusu ve eski oyunculardandır. Evet, bakışlarıyla o duyguyu veriyor zaten. Adı Suad Suat Husni. Husni. Söyle. Tek atayım mı? Futbolcu. Biliyor musunuz Yok. onu? Ha. Ama belli ediyor kendisini. Amr Mermuş. Manchester City. Aynen. Nice. Şarkıcı olabilir mi bu kız? Bu Mısırlı mı? Evet. Mısırlı mı? Evet. Böyle sanki Mısırlılara benzemiyor gibi sanki. Kimlere Ne benziyor? bileyim aklıma mesela ilk Romanya falan geldi. Ha. Şarkıcı, model. Değil, şarkıcı model değil. Mısırlılar buna şey diyorlarmış. Bu devirin bombası derler. Huda Il Itribi. Niye en çok bu ilginizi çekti? Böyle çok Mısırlıya benzetemedim açıkçası, o yüzden şey yaptım. Bu oyuncu. Komedyen. İmi Samir Ranim. Tarafni. Bu aşamada kendimle ilgili soruları cevaplayacağım. Ondan sonra telefonumdan arkadaşımı arayıp bu sorularla ilgili karşılaştırma yapacağım. Sabah uyandığında yaptığın ilk şey ne? Kahve, çay yoksa matcha mı? Tabii ki de kahve. Paylaşımların altındaki yorumları okur musun yoksa geçer misin? Çok fazla okumam. Zamanda geri gitsen tekrar futbolcu olmayı mı seçerdin yoksa şu anda ünlü oyuncu halinle mi kalırdın? Hani şu anki kariyerimden dolayı çok mutluyum ama galiba futbolcu olmayı seçerdim ya. Telefonunda en rastgele ama en sevdiğin uygulama hangisi? Tabii ki de Instagram. Mesajlaşmak mı, aramak mı yoksa sesli
sesli kayıt mı? Bu kişiden kişiye göre değişir ya. Bazı insanla mesajlaşmak, bazı insanla telefonda konuşmak. Evden çıkarken yanına almadan asla çıkmadığın şey ne? Telefon, cüzdan, anahtar, ev anahtarı. Sokakta yürürken biri seninle flört etse tepkin ne olur? Ters bir şey olmaz. Flörtöz bir insan olduğum için. Güzel olur mu diyeyim, ne diyeyim. Şimdi soruların cevaplarını karşılaştırmak için İsu'yu arayacağım. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun canım? İyiyim ben de. Şimdi bir programdayım. Hoparlördesin bu arada. Benimle ilgili bazı sorular var. Ben cevap verdim. Sen beni işe ne kadar tanıyorsun diye. Peki. Tamam. Sabah uyandığında yaptığın ilk şey nedir? Bu benim için geçerli. Kahve, çay yoksa matcha? Sence ben hangisini içerim? Kahve ya sabah. Doğru. Doğru, evet. Paylaşımların altındaki yorumları okur musun yoksa geçer misin? Sen mi okur musun? Evet. Ben atıyorum Instagram'ımda fotoğraf attıktan sonra oradaki yorumları sence okur muyum yoksa geçer miyim? Geçersin. Doğru. Zamanda geri gitsen tekrar futbolcu olmayı mı seçerdin yoksa şu anki ünlü oyuncu halinle mi kalırdın? Ay bu zormuş. Bu aynen, ben de buna zor demiştim. Ama bir düşün Bilmiyorum bakayım ya. bakayım. Bir düşün bakayım. Ya sen şu an işini çok severek yapıyorsun ve bence içinden de en çok oyuncu olmak geçiyor diye düşünüyorum. O yüzden oyunculuk diyorum. Aşk olsun. Telefonunda en rastgele ama en sevdiğin uygulama hangisidir? Benim. Fotoğraf kamerası. Hayır, Kamera. yok uygulama. Tamam. App. Düşün. Instagram. Doğru. Tamam. Bence iyi tanıyormuş. Bayağı iyi tanıyor valla. Evet, bitti. Çok güzel. Teşekkür ederim Tamam. sana. Öpüyorum Ben seni. teşekkür Konuşuruz. ediyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz. 4'te 3. Çok iyiydi. Evet. Çok memnun olduk geldiğinize. İnanılmaz keyif aldık. Ben direkt onu dinlemeden kalkıp gidiyordum. İyi ki geldiniz. Çok memnun olduk geldiğinize. İnanılmaz mutlu olduk. Çok keyif aldık. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Benimle ilgili bazı bilmediğiniz soruları cevapladım. Umarım eğlenerek izlersiniz. Buradan bütün Mısır halkına selam olsun. Görüşmek üzere.